Knight Online'a yeni başlayanlar serimizin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde Border Defense War, kısaca BDV ve Kaos etkinliklerinden bahsedeceğiz. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. BDV karşı ırkla savaşa dayalı bir etkinlik. Öğlen 12, akşam 22 ve gece 1'de etkinliğe giriş yapabilirsiniz. Ekrana bir sayaç gelir ve Join'e basarak kayıt yapmamız gerekir. 10 dakikanın sonunda bizi BDV haritasına alır. Otomatik olarak bir partiyle giriş yaparız. Karşıda da bizim sayımızla aynı sayıda rakip takım bulunur. En fazla 8 kişilik partiler olur. Amaç öncelikli olarak puan kasmaktır. 600 puan ulaşan ilk takım oyunu kazanır. Rakipleri kestikçe ya da ortada bulunan altarı taşıdıkça puan kasabilirsiniz. Ortadaki altarı 3 kere R yani düz vuruş ile kesiyoruz. Son vuruşa atan altarı üstüne alır ve kendi tarafında bulunan kayanın üstüne taşıması gerekir. Mantık çok basit. Altarı taşı, hayatta kal ve rakipleri öldür. BDV'ye girebilmek için en az 20, en fazla 80 level olmamız gerekir. Alt tuşu ile BDV içerisinde tablo halinde puanlarınızı görebilirsiniz. BDV'de her oyuncunun güçleri dengelidir. Çok sağlam dahi olsanız gücünüz ortalama seviyede olacaktır. Böylelikle savaş daha eşit olarak devam eder. Elbette tam olarak birebir aynı değilsiniz. Yine itemleriniz fark yaratacaktır. Öldüğünüzde tekrar kendi bölgenizde doğup savaşa devam ediyorsunuz. Eğer öldükten sonra kalkmazsanız bir süre sonra etkinlik sizi dışarı otomatik olarak atacaktır. Ödül alabilmek için savaşı kazanıp ya da kaybetmemiz gerekir. Yani atıldığınızda ödül alamazsınız. Ödüllerden kısaca bahsedelim. Kazananlara Symbol of Victory isimli bir sertifika verir. Bu sertifikanın 3 tanesiyle ücretsiz olarak buffçıdan buff alabilir ya da 7 tanesiyle 62 kağıdı alabiliriz. Warrior'ın Scream'i, Rogue'un Magic Shield'i, Mage'in Absolute Power'ı, Priest'ın Judgment skill'lerini kullanabilmesi için bu kağıtların üstünde bulunması gerekir. Skill'lerin açıldığı görevciden yapabiliriz. 20-50 level arasında Abyss Gem, 51-57 level arasında Monster Stone ve Kırmızı Kutu, 58 ve üzeri seviyelerde sadece kırmızı kutu kazanıyoruz. Ve bu seviye aralığındaki oyuncular rakip öldürdükçe NP kazanır ve öldükçe NP kaybeder. Ayrıca hem kazandığımızda hem de kaybettiğimizde XP ve XP arttıran bir kağıt kazanırsınız. Bu kağıt basıldığında 2 saat boyunca %20 XP arttırır. Etkinlik sonunda doğrudan bir miktar XP'yi kazanıyoruz. Premiumlu oyuncular daha fazla XP kazanır. BDV'yi kazandıysanız tabii ki yine daha fazla XP kazanırsınız. Altarı alan kişi hızlı koşma skill'lerini kullanamaz ve mevcut hızı oldukça yavaşlar. O yüzden daha tanki karakterlerin alması stratejik olarak daha uygundur. Çünkü altarı taşırken ölürseniz puanı rakip alır. Altar taşımak öncelikli olarak Warrior yoksa Rogue'ların görevidir. Priest'ler de taşıyabilir ancak takımın yanında kalıp destek olması daha yerinde olacaktır. Warrior oynuyorsanız altarın süresini kontrol etmek sizin göreviniz. Rakibe kaptırmadan hızlıca altarı alıp teslim etmelisiniz. Çünkü Warrior'ın yetenekleri takıma katkısı olmayan yetenekler. Hem de en tank sizsiniz. Ölmeden kolaylıkla teslim edebilirsiniz. Bu sürede tabii ki Priest de Warrior'a heal tutarak destek olabilir. Okçu oynuyorsanız altarı alabilmek için elinizdeki yayı çıkartıp yumruk ile atak yapmalısınız. Okçunun BDV'deki en büyük kuvveti mana silmedir. Üstünüze bol bol mana silme alın ve rakip Priest'e sürekli atın. Ayrıca Rogue karakterinin çoğu yeteneği takıma destek olabilecek potansiyelde. Mümkünse girer girmez Rogue karakteri hariç tüm karakterlere SV yeteneğinizi atın. SV atmayan Rogue'lar şahsen beni kanser eder. Rica ediyorum siz de takım arkadaşlarınıza SV atın ve kanserle mücadeleye destek olun. Mage oynuyorsanız birazcık sıkıcı bir göreviniz olacak. Biliyorum rakiple savaşmak çok daha keyifli ancak kazanmak istiyorsanız TP oynamanız gerekiyor. TP oynamaktan kastım takım arkadaşlarınızı yanınıza çektiğiniz skill'lerle güvenli noktaya çekmek olacaktır. En kırılgan karakter olduğunuzdan dolayı ilk hedef siz olacaksınız. Kuytu köşelerde gezmeli ve ölmeye yakın takım arkadaşlarınızı yanınıza çekmelisiniz. Ayrıca Priest'e çekmeniz gerekirse kol almalısınız. Kol yeteneğinden daha önce Mage videosunda bahsetmiştim. Tüm takımı doğrudan yanınıza çekecek. Çünkü Priest'e çekerseniz takımınız desteksiz kalacak ve ölecektir. Priest'e çekmek yerine direkt kol alın. Priest oynuyorsanız ise yapmanız gereken çok basit. Takıma destek olmak. Unutmayın siz ölürseniz tüm takım ölür. O yüzden rakibin ilk hedefi Mage, sonra siz olacaksınız. Olduğunuz yerden heal atmaya çalışmayın çünkü sürekli elinizi düşürürler. Hareket etmeli ve ilk fırsatta durup hemen heal almalısınız. Bu sürede can potu basarak canınızı bir miktar toparlamaya çalışın. BDV bu kadardı. Şimdi BDV'ye girelim ve nasıl oynandığını kısaca gösterelim. Evet dostlar, şimdi BDV'ye giriyoruz. Buradaki ekrandan Join'e tıklayarak kaydımızı yaptırıyoruz. Takımlar 7'ye 7. Şimdi içeri gireceğiz. Dolmasını bekliyorum. Ben en son tıklamaya çalışacağım. Çünkü eğer karşı tarafa kimse atmazsa direkt kazanmış oluyoruz. İçeri gireceğimiz zaman şu şekilde oluyor üstümüz.
Biz bayağı ezik olduğumuz için ve itemsiz olduğumuz için tabii ki kaybedeceğiz muhtemelen. Ancak en azından göstermiş olacağız. Hemen takım arkadaşlarımıza CV atıyoruz. Bu arkadaş altarı aldı. Şimdi buna destek olmaya çalışacağım. Yanında duracağım ve atak yapmak isteyenlere ben saldıracağım ve destek olacağım. Evet, biz de burada bulunarak onları rahatsız edeceğiz. Gördüğünüz gibi alt tuşuna basarak skoru görebiliyoruz. Şu anda rakibin puanı aslında bizimkinden daha fazla. Biz altar verdiğimiz için şu anlık yüksek gözüküyor. Ancak rakip bizden çok daha güçlü. Fizik olduğumuz için aşağı inmiyoruz. En azından takım kazansın, skor vermeyelim diye. Gördüğünüz gibi üstüm boş, elinde hiçbir silah olmamasına rağmen gayet güzel hasarlar çıkartabiliyoruz. Yukarıda mage'leri var. Az önce size izah ettiğim gibi TP olarak oynuyor. Yani güvenli pozisyona takım arkadaşlarını çekiyor. Buradaki sayaçtan altarın süresini görebiliyorsunuz. 13 saniye sonra burada respawn olacak. O yüzden şimdi takımca burada bekliyoruz. Evet, en son altarı teslim ettik ve etkinlik şu anda bitti. El Morato Victory yazısını zaten görüyorsunuz. Şimdi bizi etkinlikten dışarı atacak. Etkinlik bizi dışarı attı. Bir tane exp kağıdı, 5.8 milyon exp, bir tane kırmızı kutu, zafer sertifikası, bir tane de Monster Stone verdi. BDV bu kadardı. Aklınıza takılan bir soru işareti varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. BDV konusuna destek olmaya çalışırım. Şimdi geçelim Kaos'a.